kapıyı kırarak içeri girme sahnemiz vardı. Tabii planda olmayan şekilde çok hızlı bir şekilde Rıza ile birlikte oynayan kapıya vurunca kapı komple kırıldı. Kapıyı komple kırarak içeri girdi. Bir tonluk bir kapı. Ya Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstererek gerçekten bize yakışır bir şekilde de kaleyi fethettik yani öyle söyleyebilirim. Planda açılması vardı. Tabii o normal şartta. Ama sökülece planda yoktu. Kırılacağı yani. Kapıyı parçalayıp kırıp girmek kaleye daha bir bizim için güzel oldu. Çünkü gücümüzü de bu arada göstermiş olduk. Doğal bir sahne oldu. Yani planda olmamasına rağmen aslında çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Yani o kapının tam üzerimize devrildiği anda bizim oradan kurtulup Allahu Ekber nidalarıyla içeri girmemiz. O anlarda sette de büyük bir şaşkınlık yaşandı. Kapının bir kağıt gibi parçalanması üzerine sahnede de değişikliğe gidildi. Sahneyi değiştirmek zorunda kaldım. Çok güzeldi çünkü. Hiçbir tarih dizisinde göremeyecekleri bir sahneyi sunacağız onlara. Zaten bu kapıyı kırmak öyle her baba yiğidin harcı değil. Kırıldıktan sonra da o kapının altından zararsız çıkmak da her baba yiğidin harcı değil. Şampiyonların gücünü ekrana taşıyan o çarpıcı sahne, Mehmet Fetihler Sultanı'nın 9 Haziran'da yayınlanacak yeni bölümünde TRT1 ekranında izleyiciyle buluşacak. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli sporcu Rıza Kayaalp 83. bölümle birlikte dizi ekibine dahil oldu. İzleyici karşısına çıkmaya hazırlanan iki isim çekimler sırasında dikkat çekici bir sahnede rol aldı. Dizinin 83. bölümünde kalenin kapısı kırıldı. Ancak bu sıradan bir kapı kırıldı. Kapının açılması ve oyuncuların kalenin içine girmesiydi. Ancak Akgül ve Kayaalp'in uyguladıkları gerçek güç senaryonun bile ötesine geçti. Farklı bir yerde görmek istiyorlarsa işte 83. bölümü izlemelerini tavsiye ediyorum. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin sezon finaline iki sürpriz isim konuk oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile rekortman milli güreşçi Rıza Kayaalp dizide rol aldı. Dizinin sıkı takipçilerinden olan milli sporcular bu kez kamera karşısına geçti. Kıyasıya güreşen ikili diziye dahil olma süreçlerini ve sette yaşananları Yeni Şafak'a anlattı. Güreş sahası mı zor yoksa set mi? Tabii herkesin kendi yaptığı işte öncelikle iyi olduğunu, ehil olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradaki zorluk bizim için daha zor diyebilirim. Hani sette yer alıyor olmak, bu dizide yer alıyor olmak ve o sette defalarca çekiyor olmak gerçekten çok zor iş. O yüzden herkes iyi olduğu işi yapsa iyi olur diye düşünüyorum. Güreşin en geleneksel halini yani toprak üstünde yaptığınız hani bunun zorlukları o ringden sonra ne hissettiniz? Ya tabii aslında şöyle biz doğma büyüme Sivaslıyız. Geleneklerine çok bağlı olan bir branşı icra eden bir sporcu olduk. Karakucak güreşini çok yapmış bir sporcuydum. O da çim üzerinde yapılıyor. Bu da tabii toprak üzerinde. Tabii o zamanlar 1453'lü yıllardaki şartlar böyleydi. Bu imkanlarda da yapılıyordu. Biz de o anı yansıtma adına da kum üzerinde güreştik. Hiçbir zorluk da yaşamadık. Zaten kendi yaptığımız işi icra ettik burada. Özellikle Rıza ile olan o kıran kırana mücadelemiz de çok ilgi çekti. Rıza Bey'le karşı karşıya olmak da hissettiniz. Ya tabii iki tane büyük şampiyonun, iki tane farklı stilde ve aynı kiloda iki tane büyük şampiyonun güreşini herkes merak ediyor. O yüzden izleyenleri ben özellikle 83. bölümü izlemeye davet ediyorum. Gerçekten kıran kırana oldu. Gelecek hafta salı günü 83. bölümde tüm izleyenlerle buluşmak dileğiyle. Diziye katılış süreciniz nasıl oldu? Hiç düşünür müydünüz, takip ediyor? Ya tabii diriliş dönemlerinden, işte kuruluş Osmanlı dönemlerinden, şimdi Mehmet Fetihler Sultanı yükseliş dönemi ve işte tarihin en büyük hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatması, İstanbul'un fethini anlatması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği bir imparatorun, bir hükümdarın önünde bizim yer alıyor olmamız, güreşçiler olarak kalenin fethinde hükümdarımızın verdiği görevler bir kaleyi fethediyor olmamız ve bizim bu dizide yer almamız tamamen Eyüp abiyle tanışmamızla oldu. Eyüp abimiz zaten bizi buraya kendisi de yakıştırdığı için, branş olarak biz buraya uygun olduğumuz için, güreş Osmanlı'nın sporu olduğu için ve geleneklerimizin en iyi yansıtan spor olduğu için her şey aslında örtüsü diyebilirim. Yapımcımız Sayın Eyüp Gökhan Özekin'e bizleri buraya davet ettiği için ve bu dizide ve tarihi bu dizide yer verdiği için kendisine ayrıca teşekkürler. Özellikle güreş ülkemizin en başarılı branşı. Çarpan olarak da ülkemizde madalya anlamında en kıymetli, en değerli branş. Biz evet çok popüler olamasak da biraz asimilasyon yaşanmış olsak da güreş branşı anlamında ülke genelinde kıymeti harbiyemiz, kazandığımız başarılar çok da orantılı olmasa da bizim kazandığımız şampiyonlukların kıymetini bilen çok ciddi bir kesim var.
Mesela Hakkari'ye gideriz, bir yaylanın herhangi bir köyünde cuma namazı çıkışında bir tane yaşlı amcamız bir anda elimize sarılıverir. Öyle bir hürmet eder. İzler ve hürmet eder. Güreşin böyle bir maneviyatı vardır. O yüzden yaptığımız için her zaman farkında olduk. Bu diziyle bizim örtüşmemiz de aslında bu anlamda çok değerli. Osmanlı'da biliyorsunuz güreş en iyi spor oldu, en büyük spor oldu. Kılıçların yere düştüğü anda güreş devreye giriyor. Bir savaş sanatı aslında, bir yaşam sanatı. Osmanlı'dan, geleneğimizden, Selçuklu devletinden gelen bir sanat. Türkmen boylarından gelen bir sanat. Bu branşı yapıyor olmak da, bir federasyon başkanı olarak bu diziye yer almak da bizler için çok büyük gurur. Amacımız güreşin daha görünür hale gelmesi aslında burada yer almamız. Bizimki çok belki uzun olmayacak ama Rıza Şampiyon çok istiyordu burada yer almayı. O çok sevmişti. Çok motive oldu. Eyüp abimize de dediğim gibi tekrardan bizlere yer verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Güreş sahasında zor dizi seti mi? Tabii ki ikisinde birbirine göre zorlukları var. Tabii ki güreşte bir tık daha zor diyebilirim çünkü hani güreşmek 6 dakika güreşmek değil, ona hazırlanmak çok zor oluyor. İşte tonlarca kilo kaldırıyorsun, nabızlar 200'e çıkıyor. Hani burada o kadar ağır kilolar kaldırmıyorsun, tabii nabız o kadar çıkmıyor ama tabii uzun sürüyor. Uzun sürdüğü için de buranda farklı bir o yönden zorluğu var. Ama ikisi de eğlenceli. Mehmet Fethiler Sultanı dizinin ilk bölümünden bu yana takip eden, sıkı takipçisi olan, aynı zamanda o tarihi işte yansıtınca işte araştıran, içine giren, hani bölümü izlerken kaçırmıyorum yani bir şeyleri de bilgi edinmek için devamlı kullandığım bir dizi. Öylesine sıkı takip ettiğim dizi. Bu dizide rol almak da benim için ayrı bir gurur. Peki nasıl oldu diziye dahil olma süreci? Şöyle oldu, Eyüp abi tabii ki bizi davet etti öncelikle. Teşekkür ediyorum yapımcısı. Çünkü bir ortamda beraber karşılaşınca dedim diziyi sıkı takip ediyorum. Bölümde de aslında oynamak güzel olur dedim. Dedi, o da sağ olsun ben de düşünüyordum dedi sizlere oynatmayı, hani sizlere ulaşmayı çok istiyordum, bir parçası olabilmek, böyle bir anı bırakabilmek kendimize. Yani sadece güreş sahasında değil aslında, hani böyle platformlarda reklam olsun, dizi olsun, burada da aslında bizim güreşlere şampiyon sporcu olması, örnek olması, hani yetişecek gençlere örnek olabilmesi, şampiyon olunca her kapıların açıldığını, işte farklı yerlerde işler yapabileceklerini görmeleri gerekiyor. Peki son olarak izleyicilere ne söylersiniz? Bizi güreş dışında farklı bir yerde görmek istiyorlarsa işte 83. bölüm izlemelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten de güzel, aksiyon dolu, içinde bol aksiyonların olduğu bir bölüm oldu bizim için de. Takip etmelerini, izlemelerini çok isterim. Bakalım burayı da becerebilmiş miyiz? Minder'de şampiyonluk kazandığımız gibi burayı da becerebilmiş miyiz? Artık onların takdirine sunuyoruz yani.